önce 10. ile 6. yüzyıllar arasında kesin kronoloji akademik tartışma konusu olmaya devam etmekle birlikte Kenan topraklarında çalışan bir katip kuşağı Mezopotamya mitolojik mirasını, Batı Semitik dil birikimini, Ugarit mitinin anlatı katmanını ve İsrail tarihinin kolektif belleğini bir araya getirerek yeni bir şey yarattı. Bu yeni şey yalın bir yaratılış miti değildi. Tüm insanlığın başlangıcını tek bir insan figüründe yoğunlaştıran, bu figürün hem topraktan hem de Tanrı'dan geldiğini öne süren, onun hem ilk birey hem de tüm insanlığın arketipi olduğunu söyleyen bir anlatıydı. Bu anlatının temel figürü Ha-Adam. Önceki tüm mitolojik birikimin bir sentezi olmakla birlikte aynı zamanda keskin biçimde yeni bir şeydi. İbranice kutsal kitabın Adem anlayışını, onun dil bilimsel yapısını, anlatı kurgusunu, teolojik yeniliklerini ve akademik tartışmalarını sistematik biçimde ele almak gerekmektedir. İbranice yaratılış kitabının çağdaş akademik okumasının en önemli bulgusu şudur: kitabın içinde birbirinden farklı iki Adem anlatısı mevcuttur. Bu iki anlatı, üslup, teoloji, Tanrı'nın adı ve insan anlayışı bakımından birbirinden ayrışmaktadır. Onları aynı yazarın kaleminden çıkmış, bütünlüklü bir metin olarak okumak, dil bilimsel ve anlatı açısından sürdürülebilir değildir. Julius Wellhausen tarafından 19. yüzyılın sonunda sistemleştirilen ve Joel Sebad'ın tarafından çağdaş biçimde yeniden inşa edilen belgesel hipotez, bu iki kaynağı P yani rahip kaynağı ve J yani Yahvist kaynak olarak adlandırmaktadır. P kaynağının yaratılış anlatısı, yaratılışın 1. bölümünden 2. bölümün 4. ayetine kadar uzanır ve kozmik bir şiirin yapısına sahiptir. Tanrı, Elohim adıyla 6 günde evreni yaratır. Her gün Tanrı gördü ki bu iyiydi cümlesiyle kapanır. 6. günün sonunda tüm yaratılışın doruk noktasında insan yaratılır. Metindeki cümle şöyledir: Tanrı dedi, kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım. P kaynağının Adem anlayışının birkaç önemli özelliği vardır. Birincisi, burada adam cins isimdir, özel ad değildir. Ha adam yani insan, erkek ve kadını birlikte kapsar. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Erkek ve kadın olarak onları yarattı. Yani P kaynağının Adem'i tek bir birey değildir. O, insanlığın bütününü temsil eden bir arketiptir. İkincisi, P kaynağındaki yaratılış eyleminin dili siyasi teolojiden beslenmektedir. Tanrı'nın suretinde yaratılmak, Akatça'da Tselem Elohim, Akat siyasi teolojisinde yalnızca krala özgü olan Tanrı'nın sureti anlayışının demokratikleştirilmiş versiyonudur. Mezopotamya'da bu onur yalnızca krala aitti. P kaynağı ise bu onuru tüm insanlığa tanır. Her insan Tanrı'nın suretindedir. Her insan bu saygınlığı taşımaktadır. Üçüncüsü, P kaynağındaki Tanrı tamamen aşkındır. Söyler, olur. Eliyle yoğurmaz, üflemez, bahçede gezinmez. Bu, Mezopotamya mitlerindeki işçi Tanrı'dan keskin bir teolojik kopuşu temsil etmektedir. J kaynağının yaratılış anlatısı ise yaratılışın 2. bölümünün 4. ayetinden 3. bölümün sonuna kadar uzanır ve P kaynağından tümüyle farklı bir dünya görüşü taşımaktadır. Burada Tanrı Yah ve Elohim olarak adlandırılır. Bu ikili ad iki kaynağın redaksiyonel birleştirilmesinin izlerini taşımaktadır. J kaynağının tanrısı antropomorfiktir. Eliyle yoğurur, üfler, bahçede gezinir, sesini duyurur, diyalog kurar. J kaynağının yaratılış anlatısı şöyle başlar: Yahve Tanrı yerin toprağından insanı yoğurdu. Burnuna yaşam nefesini üfledi. İnsan diri bir varlığa dönüştü. Bu cümlenin her sözcüğü Mezopotamya yaratılış mitlerinin izlerini taşımaktadır. Yoğurmak, Atrahasis destanındaki kil yoğurma eylemidir. Topraktan yaratmak, insanın toprak kökeninin açık ifadesidir. Yaşam nefesi, Tanrı Enki'nin insana verdiği ilahi tözün buradaki versiyonudur. Ancak artık kan değil, nefes olarak kodlanmıştır. Bu dönüşüm önem taşımaktadır. Zira kandan nefese geçiş, antropomorfizmi zayıflatıp teolojik saflığı artırmaktadır. J kaynağının yapısı, Akat mitinin yapısını da anımsatmaktadır. Cennet bahçesi Eridu'nun bahçesini anandırmaktadır. Yaşam ağacı,
Gılgamış destanındaki ölümsüzlük otunun bahçe versiyonudur. Yılan, Hur'un ve Enlil çizgisindeki figür, ölümsüzlüğün yitirilmesinin aracısıdır. Yasaklanan ağacın meyvesi ise Adapa mitindeki yaşam yiyeceğinin İbranice versiyonudur. J kaynağının en önemli teolojik yeniliği şudur: burada Adem artık kolektif değil, bireydir. Ha Adam, yani o insan tek bir erkek, tek bir kişiliktir. Cennete yerleştirilir, bir iş verilir, bir yasak bildirilir, bir eş yaratılır, bir sınavla yüzleşir. Bu bireyselleşme Sümer mitolojisinde başlayan, Akkad Babil katmanında süren, Ugarit ortamında atlanan ve İbranice kutsal kitabın J katmanında tamamlanan uzun bir sürecin ürünüdür. İbranice, yaratılış kitabının dilbilimsel açıdan en çarpıcı özelliklerinden biri, adam sözcüğünün kitap içindeki statüsünün aşamalı olarak dönüşmesidir. Bu dönüşüm anlık bir geçiş değildir. Tedrici, nüanslı ve zaman zaman kasıtlı olarak belirsiz bırakılmış biçimde ilerler. Yaratılışın birinci bölümünde belirli artikelle kullanılan ha adam, yani insan, tam anlamıyla bir cins isimdir. Yaratılışın ikinci bölümünde ha adam hala belirli artikellidir. Ancak artık tek bir bireye işaret etmektedir. Sözcüğün cins isim mi yoksa özel ad mı olduğu henüz belirsizdir. Üçüncü bölümün sonlarına doğru belirli artikel tedricen düşmeye başlar. Adam artikelsiz kullanılmaya başlar. Bu, sözcüğün özel ada dönüşmeye başladığının dilbilimsel işaretidir. Dördüncü ve beşinci bölümlere gelindiğinde ise adam tam anlamıyla özel bir addır. Adam, karısı Havva'yı tanıdı. Bu aşamalı özelleşme süreci dünya edebiyatında benzersizdir. Başka hiçbir dini metinde bir sözcüğün bu denli yavaş ve bu denli nüanslı biçimde cins isimden özel ada evrildiği görülmez. Bu kasıtlı bir edebi ve teolojik stratejidir. Yazar okuruna şunu söylemektedir: bu hem tüm insanlığın anlatısıdır hem de tek bir insanın anlatısı. Bu ikisini birbirinden ayırmayın. Bu ikili kodlamanın teolojik derinliği büyüktür. Adem hem benim hem de ilk atadır. Onun günahı hem benim günahım hem de onun kişisel günahıdır. Bu paradoks, monoteist teolojinin en güçlü yeniliklerinden birini oluşturmaktadır. İbranice yaratılış kitabının dilbilimsel açıdan en parlak yönü ise adam, yani insan ile adamah, yani toprak arasındaki söz oyunudur. Bu söz oyunu yanın bir edebi yetki değildir. O, teolojinin ta kendisidir. İbranice'de adam sözcüğü üç ünsüz üzerine kurulur: elif, dalet, mim. Adamah sözcüğü ise aynı üç ünsüze bir he son eki eklenerek oluşur. Dolayısıyla insan ile toprak aynı köktendir. İnsan toprağın diri versiyonudur. Toprak insanın kökenini oluşturmaktadır. Bu köken birliği J kaynağının yaratılış anlatısında açıkça işlenir. Yahve, Tanrı, yerin toprağından, adamahtan insanı, adamı yoğurdu. Bu söz oyununun semantik çağrışımları çok katmanlıdır. Birinci katman: İnsan topraktan gelmiştir. Ölümünün ardından toprağa dönecektir. Yaratılışın 3. bölümünün 19. ayetinde şöyle denir: toprağa döneceksin, çünkü oradan alındın. Sen topraksın, toprağa döneceksin. İkinci katman: İnsanın görevi toprağı işlemektir. Toprağı işlemek, insanın geldiği yere dönmek, kendi kökenine hizmet etmektir. Üçüncü katman: Adam sözcüğü aynı zamanda kırmızı kavramıyla bağlantılıdır. Adom, kırmızı, dam, kan. Adamah ise toprak, kırmızı toprak, demirli kil anlamına gelir. Bu semantik üçgen, insan, kan ve toprak bağlantısını tek bir sözcük ailesinin içindeki fonetik akrabalıkla kodlamaktadır. Akademik açıdan adam ile adamah arasındaki bu etimolojik bağlantı geniş çevrelerce kabul görmektedir. Ancak bağlantının tam niteliği tartışmalı olmaya devam etmektedir. Francis Brown, S.R. Driver ve Charles Briggs'in klasik İbranice leksikonunda adam sözcüğünün kökü kırmızı olmak anlamını taşıyan adom fiili olarak gösterilmektedir. Ancak bazı araştırmacılar, başta David Kleins, bu etimolojik bağlantının halk etimolojisi niteliği taşıdığını, yani dil bilimsel gerçeklik taşımamakla birlikte yazar tarafından kasıtlı kurgulanmış bir söz oyunu olduğunu savunmaktadır. Bu ayrım önem taşımaktadır. Halk etimolojisi olsa dahi yazarın bunu kasıtlı olarak inşa ettiği yadsınamaz.
Bu, teolojik bir mesaj iletmek amacıyla yapılmış bilinçli bir dil tercihidir. J kaynağının Adem anlatısının temel dramatik katmanı cennetin yitirilmesi, yasak meyve, yılan, Tanrı'nın öfkesi ve kovuluş, Mezopotamya mitolojisinin iyi tanıdığı motiflerdir. Ancak J kaynağı bu motiflere monoteist teolojinin tüm ağırlığıyla yeni anlamlar yüklemiştir. Tek bir tanrı vardır. Bu tüm dramatizmin kaynağını oluşturmaktadır. Mezopotamya mitolojisinde kötücül güçle hayırsever güç arasındaki çatışma iki farklı tanrı arasındaki bir karşıtlıktı. Enki insanı korur, Enlil onu yok etmek ister. Ancak monoteist çerçevede yalnızca bir tanrı mevcut olduğunda bu dramı sürdürebilmek için yeni bir figüre ihtiyaç duyulur. Şeytan ya da J kaynağının kodlamasıyla yılan. J kaynağının 3. bölümünde yılan, Tanrı'nın yarattığı hayvanların en kurnazı olarak tanıtılır. O ne tam anlamıyla şeytandır ne de sıradan bir hayvandır. Muğlak, ikili ve sıkıştırılmış bir biçimde kodlanmıştır. Bu muğlaklık, J kaynağının monoteist teolojik çerçevesiyle Ugarit ve Mezopotamya mitolojik mirasını uzlaştırma çabasının bir sonucudur. Yılanı Enlil ve Hurun çizgisindeki kötücül güçle doğrudan özdeşleştirmek, monoteizmin kötülükten tek tanrı sorumlu mudur sorununu doğururdu. Bu nedenle yılan, muğlak bir aracı figür olarak kalmaktadır. Yasaklanan meyvenin niteliği ise son derece önemlidir. O, iyiyi ve kötüyü bilme ağacının meyvesidir. Bu ağacın adı Mezopotamya mitolojisinde yer almaz. O, J kaynağının kendine özgü teolojik yaratıcılığının ürünüdür. İyiyi ve kötüyü bilmek. Bu bilgi nedir? Bir yoruma göre bu, olgunluk, ahlaki sorumluluk ve bilinçli seçim yetisidir. Başka bir yoruma göre ise bu, tanrılara özgü mutlak bilgidir. Her şeyi bilmek. Yaratılışın 3. bölümünün 22. ayetindeki Adem bizden biri gibi oldu. İyiyi ve kötüyü bildi cümlesi ikinci yorumu desteklemektedir. Ancak her iki yorumun ortak noktası şudur. Bu bilgi insanın cennetten kovuluşunun pratik nedeni olur. Bilgi ile cennetin birlikteliği mümkün değildir. Bu, J kaynağının en keskin teolojik paradoksunu oluşturmaktadır. İbranice, yaratılış kitabının Adem anlayışına getirdiği teolojik yenilikleri sistematik biçimde sıralamak, bu tartışmanın bütünlüklü bir okuması için zorunludur. Birincisi, kolektif insan anlayışından bireysel ilk insana geçiştir. Sümer mitolojisindeki adsız, toplu ve bireylikten yoksun insan artık Adem adıyla tek bir kişiye dönüşmüştür. Bu bireyselleşme tüm insanlığın ortak bir ana babaya dayanması anlayışının yani insanlığın birliği tezinin teolojik temelidir. İkincisi, Tanrı'nın sureti anlayışının demokratikleştirilmesidir. Mezopotamya'da yalnızca Kral Tanrı'nın suretiydi. P kaynağı bu saygınlığı tüm insanlara tanımıştır. Bu, köklü bir teolojik ve siyasi demokratikleşmeyi temsil etmektedir. Üçüncüsü, ölümlülüğün ahlaki çerçeveye yerleştirilmesidir. Mezopotamya mitolojisinde insan ölümlüdür. Çünkü tanrılar onu böyle yaratmıştır ya da ölümsüzlüğe ulaşmak mümkün olmamıştır. J kaynağında ise insan ölümlüdür. Çünkü Tanrı'ya itaatsizlik etmiştir. Bu dönüşüm ölümlülüğü kozmolojik bir olgudan etik bir sonuca çevirmektedir. Monoteist teolojinin en radikal yeniliklerinden biridir. Dördüncüsü, tüm insanlığın atası anlayışıdır. P kaynağının 5. bölümündeki kuşak zinciri Adem'den başlar ve tüm insanlığı onun soyuna bağlar. Bu, politeist mitolojide bulunmayan bir iddia türüdür. Tüm insanlar tek bir atadan gelmektedir ve dolayısıyla tüm insanlar kardeştir. Beşincisi, Tanrı'nın Adem'le kurduğu kişisel diyaloğun merkeziliğidir. Mezopotamya mitolojisinde tanrılar ile insanlar arasındaki ilişki hiyerarşik ve mesafelidir. J kaynağının Tanrı-Adem diyaloğunda ise Tanrı Adem'i arar, sorgular, dinler, cezalandırır ama terk etmez. Bu kişisel ilişki anlayışı Tanrı insanı terk etmez. İbranice teolojisinin en önemli yeniliklerinden birini oluşturmaktadır. Dilbilimsel analiz. Ugarit, Adım kökünün Batı Semitik analizi, Ugaritçenin Adım kökü
bu araştırmanın dilbilimsel açıdan en önemli dayanaklarından birini oluşturmaktadır. Ugaritçe, çivi yazısıyla değil, kendine özgü alfabetik bir çivi yazısı sistemiyle kaydedilmiştir. Bu sistem, M.Ö. 14. yüzyılda Ugarit'te geliştirilmiştir. Bu alfabetik sistemde adım kökü 3 ünsüzle ayin ya da elif, d, dal, m, mim ifade edilmektedir. Ugaritçe'de adım kökü insan anlamını taşır. Genel, cins isim olarak. Bu sözcük Ugarit metinlerinde hem tekil hem çoğul biçimde kullanılmıştır. Adım, bir insan, insanlar, bn adım, insanoğulları, insan nesli. Bn adım ifadesi insanoğulları İbranice bene adam ifadesinin doğrudan karşılığıdır. Bu iki dil arasında yalnızca sözcüğün değil, sözcük bileşiminin örtüşmesidir. Kronolojik açıdan bu, Ugarit'in İbranice'nin bu ifadesine karşılık gelen Batı Semitik bir öncül taşıdığını kanıtlamaktadır. İnsan-toprak ilişkisinin dilbilimsel kodlanması. Ugaritçe'de adım kökünün anlam alanı İbranice'den şu noktada ayrışmaktadır. İbranice'deki gibi aynı kökten gelen adama, toprak sözcüğünün Ugaritçe'de eşdeğer biçimde kodlanmamış olması. Bu fark önemlidir. İnsan-toprak ilişkisinin adam, eğik çizgi adama, söz oyunu şeklindeki sanatsal kodlanması İbranice'nin kendine özgü teolojik yaratıcılığının ürünüdür. Ancak bu, Ugarit ortamında insan-toprak ilişkisinin bulunmadığı anlamına gelmez. Ugarit metinlerindeki arz, yer, toprak sözcüğü ile adım, insan arasındaki semantik ilişkiyi gösteren pek çok geçiş mevcuttur. Arz, Ugaritçe'deki eretsin, İbranice'deki toprak, yer sözcüğünün karşılığıdır. İnsanın toprağa bağlı olduğu, topraktan geldiği ve toprağa döndüğü anlayışı Ugarit metinlerinin alt katmanında güçlü biçimde yer almaktadır. Ancak İbranice'deki gibi doğrudan insan sözcüğünün içine kodlanmamıştır. Ugaritçe ile İbranice arasındaki fonetik dönüşüm kuralları dil bilim literatüründe iyi belgelenmiştir. Bu kurallar çerçevesinde adım kökünün Ugaritçe'den İbranice'ye geçişi fonetik açıdan sorunsuz bir süreç izler. Her iki dildeki kök aynı üç ünsüzden oluşmaktadır. Elif, dalet, mim. Ünlü sistemi farklılaşmış olsa da ünsüz iskeleti korunmuştur. Bu durum iki dil arasındaki sözcük yapımının ortak bir köke dayandığını göstermektedir. Dikkat çeken bir fonetik geçiş noktası Ugaritçe'nin zal sesinin İbranice'de z ya da d'ye dönüşmesidir. Ancak adım kökündeki d bu değişime uğramamıştır. Her iki dilde de d olarak korunmuştur. Bu kararlılık adım kökünün iki dil arasındaki fonetik miras zincirinin en istikrarlı unsurlarından biri olduğunu ortaya koymaktadır. Batı Semitik dil ailesi açısından adım kökünün anlam yelpazesini bütünüyle görebilmek için şu analiz zorunludur. Ugaritçe'de adım, insan, insanlar ve insan nesli anlamlarını taşır. Fenikçe'de adım, insan ve erkek demektir. Kilamova yazıtlarında bu biçimde kullanılmaktadır. Muhabitçe'de Meşa taşı kitabesindeki kullanıma göre adım, insan ve kişi anlamına gelir. İbranice'de adam, insan ve erkek, özel ad olarak ise ilk insan demektir. Aramice'de ise adam, insan ve kişi anlamını taşır. Bu, Batı Semitik kökün Doğu Semitik kullanıma geçişinin örneğidir. Bu beş dildeki paralel kullanımın ortaya koyduğu tablo açıktır. Adım kökü, monoteizmden önce, İsrail teolojisinden önce, yaratılış kitabından önce tüm Batı Semitik dil ailesinde insan anlamıyla yaygın biçimde kullanılan bir köktü. İbranice yaratılış kitabının yaptığı şey bu köklü, yaygın ve dünyevi insan sözcüğünü teolojik bir bağlamda özel ada dönüştürmektir. Ha adamdan adama, cins isimden özel ada, genel insan kavramından ilk insan kavramına. Bu geçiş cins ismin özel ada evrilmesi Adem anlayışının en köklü dil bilimsel dönüşümünü oluşturmaktadır. Bu dönüşüme giden yolun Batı Semitik katmanında Ugarit durmaktadır. O, adım kökünü canlı tutan, onu Mezopotamya mitolojik geleneğiyle Batı Semitik dil yapısının içine sindiren ve İbrani teolojisine hazır bir sözcük dağarcığı olarak aktaran medeniyettir. Şimdi İbranice'deki dil bilimsel analize geçelim.
İbranice'de adam sözcüğünün ünsüz iskeleti elif, dalet ve mimden oluşur. Ünlü işaretleriyle telaffuzu adam şeklindedir ve sözcük vurgusu son hecadadır. Akademik literatürde adam sözcüğünün kökü olarak 3 varyant tartışılmaktadır. Birinci varyant adum fiilinden geldiği görüşüdür. Kırmızı olmak, kızarmak anlamında. Bu kökten hem adom yani kırmızı renk, hem dam yani kan, hem adamah yani kırmızı toprak, hem de adam yani insan türemektedir. Bu yoruma göre adam sözcüğünün özgün anlamı kırmızımsı renkte, kanlı, diri varlık demektir. Toprağın rengini taşıyan insan. Bu varyant Brown Driver Briggs leksikonu tarafından en güvenilir kök olarak kabul görmektedir. İkinci varyant Akatça adamı fiilinden geldiği görüşüdür. Etmek ve yaratmak anlamında. Bu yoruma göre adam sözcüğü yaratılmış olan anlamını taşıyan bir isimdir. Bu yaklaşım Akat İbranice etimolojik bağlantısını desteklemektedir. Üçüncü varyant ise arkaik Semitik adım köküdür. Birleştiren, iki şeyi bir araya getiren anlamında. Bu yorum Arapçadaki adim sözcüğünün iç ile dış arasındaki birleştirici katman anlamına dayanmaktadır. Bu üç varyantın hiçbiri tam anlamıyla yetersiz değildir. Her biri adam sözcüğünün semantik zenginliğinin farklı bir boyutunu açıklamaktadır. Çağdaş akademik konsensüs birinci varyantı en güçlü bulmaktadır. Bununla birlikte ikinci varyantın da göz ardı edilemeyecek destekleyici kanıtlara sahip olduğunu kabul etmektedir. Adamah sözcüğü, adam sözcüğünün aynı ünsüz iskeletine h dişillik son ekinin eklenmesiyle oluşur. Bu sözcük toprak, yer, ekin toprağı ve ana toprak anlamlarını taşımaktadır. J kaynağının Adem anlatısında bu iki sözcüğün birlikte kullanılması kasıtlı olarak kurulmuş bir teolojik ve dilbilimsel stratejidir. Dikkat çeken fonetik bir ayrıntı şudur. Adamah sözcüğündeki h son eki dişillik göstergesidir. Toprak dişil cinsiyet taşımaktadır. Adam ise erildir. Bu cinsiyet farkı mitin içindeki insan topraktan gelir, toprak insanın anasıdır anlayışının dil bilimsel kodlanmasıdır. Ana topraktan doğan insan figürü dünya mitolojisinde yaygın olmakla birlikte İbranice'de bu iki sözcüğün cinsiyet bağlantısıyla fonetik bağlantısının bir arada bulunması özgün bir derinlik yaratmaktadır. Adam sözcüğünün etimolojisi son 200 yılın en uzun soluklu kutsal kitap filolojisi tartışmalarından birine ev sahipliği etmiştir. Bu tartışmanın temel kutupları şöyledir. Gesenius ekolü 19. yüzyıl kutsal kitap filolojisinin kurucusu Wilhelm Gesenius'un çizgisini sürdüren araştırmacılar adam sözcüğünü kırmızı olmak, kırmızı renkteki topraktan yaratılmak anlamında açıklamaktadır. Bu açıklama insan, toprak ve kan üçlüsünü tek bir köke bağlamaktadır. Semitik akrabalık ekolü Ernest Klein ve Chaim Rabin gibi araştırmacılar adam sözcüğünü pansemitik bir perspektiften incelemektedir. Bu ekolün sonucu şudur. Adem kökü tüm Batı Semitik dil ailesindeki insan anlayışının ortak protosemitik ifadesidir. Dolayısıyla İbranice adam sözcüğü Ugaritçe adim, Fenikçe adim ve Moabitçe adim ile aynı köktendir. Bunların tamamı bağımsız biçimde gelişmemiş, ortak bir kaynaktan beslenmiştir. Post sömürgeci kutsal kitap hermeneutiği ise çağdaş dönemde Randall Bailey ve Michael Carden gibi araştırmacılar aracılığıyla adam sözcüğünün kırmızı, esmer tenli insan anlamını taşıdığını savunmaktadır. Bu yoruma göre İbranice kutsal kitaptaki ilk insan anlayışı Afrika kökenli insanlığa işaret etmekte ve insan türünün Afrika coğrafyasındaki kökenini mitolojik bir dille dile getirmektedir. Bu yorum akademik literatürde marjinal ama özgün bir konum olarak varlığını sürdürmektedir. Son olarak ha adamdan adama geçişin dil bilimsel mekanizmasına bakmak gerekmektedir. Bu geçiş belirli artikelli cins isimden artikelsiz özel ada geçiş İbranice'nin dil bilgisel sistemindeki bir paradoksu yansıtmaktadır. İbranice'de özel adlar belirli artikel almaz. Ancak yaratılış kitabının büyük bölümünde adam sözcüğü artikellidir. Ha adam. Yalnızca kitabın sonlarındaki kullanımlarda artikel düşmektedir. Bu dil bilimsel muğlaklık kasıtlı olarak bırakılmıştır.
Yazar, okurların her iki okumayı eş zamanlı olarak etkin tutmasını amaçlamaktadır. Ha adam yani o insan, insanlık ve biz aynı zamanda geleceğin Adem'idir. Bu ikili kodlamanın İbranice, Hristiyan ve İslam teolojisine tarih boyunca taşıdığı önemli bir katkı şudur. Adem bireydir ama arketiptir. Tarihseldir ama evrenseldir. Geçmişe aittir ama her çağda hazır olan insandır.